Namaz ile kocasını yola getiren kadının hikayesi. Namaz yabanda komaz. 5 vakit namazını kılan bir Müslüman hanım, sarhoş bir adamla evlidir. Her gün kocası kafayı çeker çeker, öyle gelir evine. Hiç ayık olarak evine geldiği vaki değildir adamın. Son derece dinine düşkün olan genç dindar Müslüman hanım, 5 vakit namazlarının arkasından kocasının ıslah olması ve zıkkımın kökü içki denen belayı bırakması için Allah'a dua edip gözyaşları dökerek yalvarır. Günler, aylar geçmekte, kadın kocasına olan vazifesini dikkatle yerine getirmekte, sarhoş koca hanımının güzel huyundan, kendisine yaptığı hizmetlerden son derece memnun. Fakat bir kere alışmış musibete, karısına karşı da çok mahcup ama bir kere alışmış. Müslüman hanım namazlarının arkasından devamlı gözyaşları döküyor, kocasının ıslah olması için hep ağlıyor. Geceleri kocasının haberi olmadan, onu rahatsız etmeden yavaşça yatağından kalkıyor. Bitişikteki odada namaza duruyor. Namazdan sonra dua ediyor. Ey Allah'ım, huzurunda günahkar ellerimi açtım. Sana yalvarıyorum. Beni affet, günahlarımı bağışla. Ya Rabbi, sana gözyaşı dökerek yalvarıyorum. Senin rızan için kıldığım namazlarımın ve döktüğüm gözyaşlarımın, sana olan sonsuz imanımın dergâh-ı izzetinde bir makbuliyeti varsa, senin rızana uygun bir ibadet ve imanım varsa, ey ulu Allah'ım, bunların hatırı için şu anda yatağında uyuyan kocamı da ıslah eyle. O musibet içkiden ikrahlık ve nefretlik ver de sana karşı günah işlemekten kurtulsun. Kocama hidayet ver ya Rabbi. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, duamı kabul eyle diye dua ediyor. Meğer kadın bitişik odada namaz kılarken kocası da uyanmış, bakmış ki yanında yatan karısı yatakta yok. Adam şüphelenmiş. Sarhoşluktan yeni yeni ayılmaya başlayan kocası, vay karım beni aldatıyor diye yavaşça yatağından iner. Sağa sola karısını aramaya başlar. Sessizce kapının aralığından usulca bakar ki, hanımı seccadenin üstünde diz çökmüş, namaz başörtüsü başında ellerini göğe semaya açmış, ellerini Allah'ın divanına kaldırmış. Ey bağışlaması bol olan Allah'ım, kocamı da bağışla diyerek gözyaşları döküyor. Kadının Allah aşkıyla döktüğü bu gözyaşları, adamın kalbinde adeta bir iman ışığı olup parlıyor. Ve adam birden ağlamaya ve şöyle dua etmeye başlıyor. Ey affı, bağışlaması bol olan Rabbim, beni affet. Şu gece yarılarında karım benim için gözyaşı döker. Ağlarken ben onun için kötü düşünceler düşündüm. Hanımım benim bağışlanmamı senden yalvarırken ben böyle günah içinde boğulayım, bu reva mıdır? Ey Rabbim, beni bağışla. Bundan sonra söz veriyorum ailem ile beraber sana kulluk vazifemi ben de yapacağım. Dinimin direği olan namazımı ben de kılacağım. Akşamları, geceleri evimde karımla birlikte namazlarımı kılarak evimizi nurlandırmaya ben de katılacağım diyerek Allah'a söz verir, hidayete kavuşur. Kocasının bu halini gören son derece iyi huylu, tam bir Müslüman terbiyesiyle yetişen genç Müslüman hanım, sevinç gözyaşları dökerek kocasının boynuna sarılır, ağlar ve Ya Rabbi, sana binlerce, yüz binlerce şükürler olsun. Kocama hidayet erdirdin. Kıldığım namazları, yaptığım duaları kabul ettin. Sana binlerce şükürler olsun Allah'ım diyerek
sevinç gözyaşlarıyla Allah'a hamd eder, şükreder. Müslüman kardeşim, dedelerimiz namaz yabanda komaz demişlerdir. İşte namaza sarılan, Allah'ın lütfuna güvenen Müslüman hanım evinin saadetini temin etmiş durumdadır. Allah'tan huzur istemiş, kocasının ibadet etmesiyle de huzura kavuşmuştur. Bir Müslüman için en büyük teselli kaynağı, en büyük ümit hazinesi dini imanı, Allah'ı, peygamberidir. Hasta, cılız, zayıf ruhlara zindelik, huzursuz gönüllere ümit, insanlara huzur ve ümit veren dindir. Bir anda tüm varlığını kaybeden ana baba, çoluk çocuk, para pul servetin, bir kaza musibetten dolayı her şeyi yok olan kimseye yeryüzünde kim ümit verebilir? Elbette ki ancak din ümit verebilir. İşte din, bütün insanları bir olan Allah'a ibadet etmeye davet eder, çağırır. İnsan tüm yardımı Allah'tan ister ve kuluna ancak O yardım eder. Müslüman hanım da yardımı o yüce Rabbinden diledi ve yardımına mazhar oldu. Ne demiş atalarımız? Namaz adamı yabanda komaz. Namaz Müslümanın ışığıdır, lambası. Namaza meyli olanın kulağı ezandır. Abdestsiz yere basmaz, abdestsiz sokağa çıkmaz. Abid kendisinin mürebbisi, terbiyecisidir. Abidin ibadeti nefsini ıslah eder diye.